Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşle devam edelim analizlere. Bugün haftalık grafiklerde özellikle gram yatırımcısı için hangi seviyelerden alım yapılabilir, hangi işleme giriş stratejileri uygulanabilir? Kısaca bir videonun başında bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra saatlik grafiklere geçip yine trade amaçlı, kısa vadeli grafiklerimizi takip edeceğiz. Şimdi öncelikle bir haftalık grafiklerden gram yatırımcısı için doğru alım seviyelerini nasıl belirleriz, nasıl stratejiler oluştururuz? Bunun üstüne bir grafikleri kontrol edelim. Şimdi haftalık grafiklerden baktığımız zaman yaklaşık 18 dolar seviyelerinden başlayan şu yükseliş sürecinde herhangi bir düzeltme yapmadan yükselişin geldiğini görüyoruz. Her ne kadar bu bölgede bakın 3 defa bir kırmızı mumla haftayı kapatmış olsak da, düşüşlerle haftayı kapatmış olsak da burada ciddi bir düzeltmenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte olası satışlarda belirleyeceğimiz düzeltme seviyelerini şu son yükselişi esas alarak belirliyoruz. Burada da Fibonacci düzeltme seviyelerini gene kullanıyoruz. %38.2 ilk bölgemizdir. 21.84. Bunun altında %50 seviyesi var. 21.07 ve %61.8 seviyesi 20.33'ten geçiyor. Bu üç bölge düzeltme için önemli gördüğümüz bölgelerdir. Burada gene eski analizlerden hatırlayacağınız üzere bakın şurada bir tepe bölgemiz vardı. Daha sonra bu bölgenin kırıldığını ve bir süre bu bölgeyi destek olarak çalıştırdığını görüyoruz. Sonrasında da gelen satışlar bakın bu destek bölgesi kırıldıktan sonra hızlanmaya başladı. Dolayısıyla burada da 24.70-24.16 artık bizim için önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada geçmiş analizlerden gene hatırlarsak şurada bir ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Bu formasyonun hedefi de gene aynı bölgeye denk geliyor. Aynı zamanda şurada bir ABC düzeltmemiz vardı. Dolayısıyla bu bölgenin uzatma seviyeleri de gene bu aralığa denk geliyordu. Dolayısıyla bu hem destek direnç bölgesi olarak hem Fibonacci hem de formasyon seviyeleri olarak oldukça önemli bir direnç bölgemiz. Dolayısıyla 24.70'in üstünde hareketler görmediğimiz sürece burada bir düzeltmenin gelme ihtimali güçlü diyebiliyoruz. Gram altın yatırımcısının 24.70 üstünde kapanışlar görmediği sürece burada düzeltme sürecini bekleyebileceğini söyleyebiliriz. Ancak 24.70 üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde de alımların güçlendiğini ve dolayısıyla bizim de alıma geçmemiz gerektiği gerçeği çıkar ortaya. Burada genelde beklentiler biz teknik analizlerden şu yönde oluyor. Bu bölgeden alalım mı? Bir düzeltme gelir mi? Sanki grafikler bunu bize kesin olarak verecekmiş gibi düşünülüyor. Ancak gerçek teknik analiz bu şekilde yapılmıyor. Teknik analiz yapmamızın nedeni kendimize işlem stratejileri, oyun planları oluşturabilmek içindir. Aksi takdirde bize yarın ne olacağını söylemez. O artık bir falcılığa girer ve eğer biz bir analiz yapacaksak burada 24.70 kırılmadığı sürece bir düzeltmenin gelme ihtimalinin güçlü olduğunu düşünürüz. 24.70 üstünde kapanışlar gördüğümüzde alıcı oluruz. Aksi takdirde aşağıda 21.84 ve 20.33'lere kadar satışların derinleşme ihtimalini bekleriz ve bu bölgelerden paçal yaparak yani sermayemizin gümüş için ayırdığımız sermayenin 1/4 ile 1/5 ile alımlar yapabiliriz. Aksi takdirde tüm sermayemizle işleme girmek gene sağlıksız sonuçlar verecektir. Çünkü gramlarda özellikle gramda yatırım yapıyorsak stop olmamız çok zor olacak. Çünkü alım satım farklarından dolayı çok fazla zaten bir maliyet üstlenmiş durumdayız. Bir de burada zararına işlem kapattığımız zaman gram yatırımcısını çok sıkıntılı bir süreç bekler. O yüzden stop olmak yerine paçal yapmak veya dirençler kırıldıkça kademe yaparak alım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla yukarıda 24.70 kırılmadığı sürece aşağıdaki bu destek bölgelerine geri dönüşleri takip edebiliriz. Ancak tabi dolar Türk lirasında da şu an bir hareketlilik var. 18.70'lerin üstüne atmış durumdayız. Bugün sermaye kontrolü diyebileceğimiz bazı açıklamalar da geldi. Hatta dün akşam şahit olduk bu açıklamalara, bu kararlara. Dolayısıyla dolar Türk lirasında yükseliş
yükselişin hızlanma ihtimali de var. Bunu da düşündüğümüz zaman aslında bu direncin kırılmasını beklemeden gramlarda bir miktar alım yapılabilir. Ancak tek bir seviyeden lütfen işleme girmeyin. Olası geri çekilmelerde paçal yapabilecek, ortalamanızı aşağıya çekebilecek kadar da mutlaka bir sermayeyi kenarda tutun. Ayrıca portföyünüzün tamamını altın ve gümüşe yatırmak gene sağlıklı sonuç vermeyecektir. Bir miktar dolarda bekleyip olası düşüşlerde dolardan çıkıp gramlara geçmek çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Şimdi buradan hızlıca bir saatlik grafiklere dönelim ve saatlik grafiklerde kontrol edelim. Burada da bakın yukarıda 24.30-24.25 bölgemiz direnç olarak bir süre çalıştı. Bugün itibariyle bu direnç bölgesinin kırıldığını ve şu an destek olarak da çalıştırdığını görüyoruz. Ancak aynı zamanda bakın şu yükseliş trendinde direnç olarak çalıştırmış durumda. Ve aynı zamanda bakın geçmişten gelen şu aralığımız da var. 24.13-24.02. Dolayısıyla bugün için şunu söyleyebiliyoruz. 24 altında kapanışlar, gümüşte satışların bir miktar daha derinleşeceğini gösterirken bugün için yukarıda oluşturduğumuz direnç bölgemizde 24.54. 24.54 üstü kapanışlarda yükselişlerin devamını getirecektir. Kısa vadeli trade amaçlı işlem yapacaklarında, onslarda işlem yapacaklarında bu seviyeleri takip etmesi sağlıklı olacaktır. Ancak gram yatırımcısı bu seviyelerle çok fazla hareket etmemeli çünkü çok kısa mesafelere stop koymanız gerekir. Gramlardaki gene o alım satım farkından dolayı sıkıntılar yaşarsınız. Dolayısıyla gram altın trade edilmez. Orta uzun vadeli işlemlerdir hem altın hem gümüş. 1 ila 3 sene arasında bir beklemeyi göze alabiliyorsanız gram yatırımları yapılır ve o da dediğim gibi paçal şeklinde yapılmalıdır. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında da takip ettiğimiz direnç bölgemiz 1824-1822 aralığından geçmekteydi. Bu direncimizi bugün itibariyle kırmış durumdayız. Aşağıda bu direnç destek olarak artık karşımıza çıkacak. Bugün içinde yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz sabah saatlerinde direnç olarak çalıştırdığımız 1850-1847 aralığından geçiyor. Aşağıda tekrar 1822 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada da yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Ancak burada da tabii gene haftalık grafiklere dönüp bakacak olursak bu hafta kapanışı çok önemli olacak ons altında. 1833 direncinin üstünde haftalık kapanışlar yükselişlerin devamı anlamına gelecek. 1833 altında haftayı kapatacak olursa burada bir aykırılık söz konusu olabilir. Bir fitil attık tekrar geri döndük deriz. Dolayısıyla bu hafta kapanışını ons altında yakından takip etmemiz gerekecek. Buradan gene saatlik grafiklerde bir altın gümüş rasyosuna bakmak istiyorum. Altın gümüş rasyosunda da gene geçmişten gelen 75-61, 75-36 destek bölgemiz vardı. Bunun altında bir ihlal yaşadık fakat tekrar bakın yılı üstüne atıp şu yatay bant içinde kapattık. Bugün içinde takip edeceğimiz 75-36 ilk olarak kırılıp altında kalıcı oluyor muyuz? Yoksa tekrar şu yatay bandı korumaya devam mı edeceğiz? Bunu kontrol ediyor olacağız. Bu da altın ve gümüşte eğer kırılım gelecek olursa yükselişlerin devamı anlamına gelecektir. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de takip ettiğimiz direnç bölgemiz 1058-1049 bölgesiydi. Bunun üstünde hareketler görüyoruz. Aşağıda 1049 altında kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişin devamını bekleriz. Yukarıda da gene bugün oluşturduğumuz direnç bölgemizi belirleyecek olursak 1090-1084 aralığından geçiyor. 1090 üstü hareketler yükselişlerin devamını, aşağıda 1049 altı hareketlerde düşüşlerin devamını bize gösterecek. Buradan paladyuma geçelim. Paladyumda yatay bir hareket takip ediyoruz. Yukarıda direnç olarak 1844 takip edilmeli. Aşağıda da destek olarak 1754-1740 bölgesi var. Bu yatay bandın kırılımına göre de paladyumda yönünü tayin edecektir. Buradan haftalık grafiklerde bir gramlara da bakalım. Gramda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 1084 seviyesinden geçiyordu. Bunun üstünde kapanış yaparak yılı sonlandırdık. Bugün için gene dolar Türk lirasına da gelen alımlar ve onslara gelen yükselişlerle birlikte 1084 üstünde güçlü hareketler takip ediyoruz. Aşağıda 1058 altına gelmediği sürece haftalık grafiklerden baktığımızda 1147'lere doğru hareketin hızlanabileceğini söyleriz. Bu da şu yatay bandın hedef seviyesi olacak. Tabi burada çok daha uzak hedeflerimiz var. Özellikle onslara gelecek
alımlarla birlikte. Ancak o süreçte dolar Türk lirasındaki hareketleri öngörmemiz çok zor olacağı için herhangi burada bir hedef belirlemek çok sağlıklı olmayacaktır. Yükselişlerin devamı için onslara odaklanarak takip etmemiz çok daha sağlıklı olacaktır önümüzdeki süreçte. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de son olarak 14.53 direnç bölgesini takip ediyorduk. Bunun üstünde şu an için hareketler görüyoruz. Aşağıda 14-16 altında kapanışlar görmediğimiz sürece gram gümüşte de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyorum. Bunun da hedefinin daha önceden şu yatay bandın hedefi olan 17'lere doğru bir hareketin devamı beklenebilir. Ancak dediğim gibi burada işleme girmek için, alım yapmak için onslardaki düzeltmeyi takip etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Onsların dirençlerinin kırılımıyla ancak burada alım yapmak, olası bir onslara gelecek düzeltmeden uğrayacağımız zararları kâra geçirmemizi, kâra çevirmemizi sağlayacaktır. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.